Ürogenital sistem ve cinsiyet hormonları grubundan bir ilaç olan Cialis, 5 ve 20 mg'lık 2, 4 ve 8 tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır. Cialis'in etken maddesi tadalafildir. Cialis nedir, ne için kullanılır? Cialis, yetişkin erkeklerde erektil disfonksiyon tedavisi için kullanılan bir ilaçtır. Erektil disfonksiyon, cinsel aktivite için gerekli penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamaması durumudur. Cialis'in cinsel aktivite için uygun penis sertleşmesinin sağlanması yeteneğini önemli ölçüde geliştirdiği gösterilmiştir. Cialis, cinsel uyarıyı takiben penis içerisindeki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kanın penis içerisine akışını sağlar. Bunun sonucunda peniste sertleşme gerçekleşir. Eğer sertleşme sorununuz yoksa Cialis size yardımcı olmayacaktır. Cinsel uyarının olmadığı durumlarda Cialis'in tek başına işe yaramayacağı önemli göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle sizin ve partnerinizin sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi ön cinsel aktivitede bulunması gerekmektedir. Ereksiyon ilaçlarını kimler kullanabilir? Bu ilaçlar ereksiyon tedavisinde birinci basamak tedavi olarak kabul edilmektedir. Genel sağlık durumunu bilmeyen bir kişinin rastgele bu ilacı kullanması bir takım istenmeyen sorunlara neden olabilir. Uzun ya da kısa etkili nitrat içeren ilaç kullanan kişiler, ciddi kardiyak bozukluğu olmayan kişiler, son 6 ay içerisinde miyokard enfarktüsü geçirmemiş kişiler, uzun ya da kısa etkili nitrat içeren ilaç kullanmayan kişiler, ileri derecede karaciğer ve böbrek yetmezliği olmayanlar, retinitis pigmentosası yani tavuk karısı hastalığı olmayan her türlü hasta için bu ilaçlar uygun ve kullanılabilir ilaçlardır. Bu ilaçların diğer taraftan bazı viral hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalı ve doktor önerisi alınmalıdır. Cialis nasıl kullanılır? Cialis'i kullanırken her zaman doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Genel olarak önerilen doz, öngörülen cinsel aktiviteden en az 30 dakika önce alınan 10 mg'dır. 10 mg tadalafilin yeterli bir etki göstermediği hastalarda doz 20 mg'a yükseltilebilir. Günlük maksimum bir doz kullanılmalıdır. Tadalafilin 10 mg veya 20 mg'lık dozları öngörülen cinsel aktiviteden önce alınmalıdır ve sürekli günlük kullanım için önerilmemektedir. 20 mg tadalafil içeren ürünler için çentikli tabletler hariç ürünün bölünerek kullanılması uygun değildir. Cialis, tableti aldıktan sonra 36 saat sonrasına kadar etkili olabilir. Cinsel uyarı olmadığı durumlarda Cialis'in etki etmeyeceğini bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle sizin ve partnerinizin sertleşme sorunu tedavisi için ilaç almıyormuş gibi ön cinsel aktivitede bulunmanız gerekmektedir. Alkol kullanımı sertleşme yeteneğini olumsuz yönde etkileyebilir. Alkol alımı geçici olarak tansiyonunuzu düşürebilir. Eğer Cialis aldıysanız ya da almayı düşünüyorsanız ayağa kalktığınızda baş dönmesi riskini arttıracağından fazla alkol alımından kaçınmalısınız. Cialis tabletler yalnız erkeklerde ağız yoluyla kullanım içindir. Tableti bütün olarak bir miktar su ile yutunuz. Cialis aç veya tok karnı alınabilir. Cialis 18 yaşın altındaki çocuklar ve ergenlerin kullanımı için uygun değildir. Cialis'i kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. Tadalafile veya Cialis'in içinde yer alan diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız. Herhangi bir formda organik nitrat veya amil nitrat gibi nitrik oksit içeren ilaçlar kullanıyorsanız bu ilacı almayınız. Bu grup ilaçlar koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı tedavisinde kullanılmaktadır. Eğer herhangi bir formda nitrat kullanıyorsanız veya emin değilseniz doktorunuzu bilgilendiriniz. Ciddi kalp hastalığınız varsa ya da son 90 gün içinde kalp krizi geçirdiyseniz, stabil olmayan göğüs ağrısı ya da cinsel birleşme sırasında göğüs ağrınız varsa, kontrol edilemeyen kalp ritim bozukluğunuz varsa, tansiyonunuz çok düşükse ya da kontrol altına alınamamış yüksek tansiyonunuz varsa, son 6 ay içerisinde felç geçirdiyseniz, göz felci nedeniyle görme kaybınız olduysa bu ilacı kullanmayınız. Cinsel aktivite kalbinize ekstra bir zorlama yaptığından kalp hastalığı olan hastalarda olası bir risk taşır. Bu nedenle kalp probleminiz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz. Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği, kemik iliği kanseri, kan hücrelerinin kanseri ve peniste şekil bozukluğunuz varsa, ciddi karaciğer probleminiz varsa, ciddi böbrek rahatsızlığınız varsa,
Peniste herhangi bir cinsel isteğe bağlı olmaksızın sık ve uzun süreli sertleşmeleriniz varsa, görmede ani azalma ya da görme kaybı yaşadıysanız bu ilacı kullanmayı bırakınız ve derhal doktorunuza başvurunuz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Tadalafil kullanan bazı hastalarda azalmış veya ani işitme kaybı kaydedilmiştir. Olayın doğrudan tadalafil ile ilişkili olup olmadığı bilinmese de işitmede azalma ya da ani işitme kaybı yaşarsanız ilacı kullanmayı bırakıp derhal doktorunuza başvurunuz. Ereksiyon ilaçları etki etmiyorsa uygulanabilecek yöntemler şunlardır. İlaç etki etmiyorsa öncelikli olarak düzgün kullanılıp kullanılmadığı sorgulanması gerekmektedir. Mesela sildenafil içerikli ilaçların gıda ile etkileşimi bulunmaktadır. Özellikle yağlı gıdalarla kullanıldığı zaman olumsuz yönde etki yapabilmektedir. Bu nedenle aç karnına kullanılması önerilir. Tadalafilin ise bu tür bir etkileşimi yoktur. İkinci önemli faktör, ereksiyon ilaçlarının etki gösterebilmesi için testosteron seviyesinin normal olması gerekir. Eğer ereksiyon ilaçları etki göstermiyorsa, testosteron düzeyinin kontrol edilmesi, testosteron eksikliği varsa, öncelikle bu sorunun düzeltilmesi ve daha sonrasında ilacın tekrar başlanması gerekebilir. Doz arttırımına gidilebilir. Kullanılan doz hasta için yetersiz kalıyorsa, alternatif doza geçiş yapılabilir. Çok fazla anlamı olmamakla beraber kullanılan ereksiyon ilacında değişikliğe gidilebilir. Aynı grupta ilaçlar olmasına rağmen bazen psikolojik olarak plasebo etkiyle farklı ilaç farklı sonuç verebilmektedir. Bunlara yanıt vermeyen, kullanamayan hasta grubunda ise diğer tedavi yöntemlerine yönelmek gerekir. Cialis'in kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler şunlardır. Baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, kollar ve bacaklarda ağrı, yüzde kızarma, burun tıkanıklığı ve hazımsızlık yaygın görülen yan etkilerdir. Yaygın olmamakla birlikte baş dönmesi, mide ağrısı, bulantı, kusma, reflü, bulanık görme, göz ağrısı, nefes almada zorluk, idrarda kan varlığı, uzamış sertleşme, çarpıntı hissi, hızlı kalp atımı, yüksek tansiyon, düşük tansiyon, burun kanaması ve kulaklarda çınlama, ellerde, ayaklarda ve bileklerde şişme ve yorgun hissetme gibi belirtiler görülebilir. Bu video İlacı Tanı kanalı tarafından yayınlanmaktadır. Video sizin için faydalı olduysa lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.